Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce yapımını paylaşmış olduğum yelek modelinin ön yaka ve kol kesimlerini göstereceğim arkadaşlar. Bu bizim arka kısmımız. Arka kısmında fazla bir detay olmadığı için sadece tarif edeceğim ama ön kısmını birlikte yapacağız arkadaşlar. Fakat modelimizin yapımına geçmeden önce ilk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan, videolarımı beğenen, kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Yeleğimizin arka kısmını ben bitirdim arkadaşlar. Kesimi çok kolay olduğu için kamerada çekmedim arkadaşlar. Şöyle size kısadan tarif edeceğim. Boy kısmını ayarladıktan sonra yeleğimizin tam koltuğa kadar dümdüz bir şekilde ördük zaten. Daha sonra bu şekilde koltuğa geldikten sonra yarım model buradan arkadaşlar. Yarım modelde buradan olmak üzere şöyle topladığınızda bir model olmuş oluyor burası. Bu şekilde kesimini direkt yaptık. Şöyle 2 sıra sık iğne ile düzgün dursun hani kol altı diye sık iğne ile gidip gelip kesimini yaptık ve dümdüz bir şekilde şöyle bir karış, bakın arkadaşlar, koldan sonra bir karış olacak şekilde, ben bunun santimlerini de vereceğim videomun sonunda, bir karış olana kadar dümdüz ördük. Daha sonra en son boyun kısmını keserken şöyle iki taraflı boyun, kol, omuz kısmını ayırdım. Daha sonra bu şekilde boyuna gelecek tarafın sadece arkadaşlar bir gidip gelip, motif gördüğünüz gibi bir gidip geldim motif olaraktan bu şekilde boyun oyuntusu yaptım. 3 şöyle göstereyim. Yarım bu arkadaşlar. 1 2 3, bir de burada yarım var, 4. Yani 4 buradan ayırmış oldum. 4 de buradan ayırmış oldum. Şöyle ortadaki boyun kısmımızda arkadaşlar 1 2 3 model. Bu şekilde de boynumuzu kesip bitirdim. Evet, burası bizim yeleğimizin arka kısmı. Ön kısmına gelecek olursak da şöyle ben ön kısmını da kola kadar ördüm. Ve birlikte şimdi hem yaka kısmını hem kol kısmını öreceğiz inşallah. Burası bizim sol kısmımız olacak. Hani sağ sol fark etmez arkadaşlar. Hangisine başlarsanız başlayın, fark etmez. Ama ben bugün sizlere sol kısmını, daha sonra da sağ kısmını göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde dediğim gibi kol kesimine kadar geldik. Fakat son arka tarafından, modelimizin şöyle ön tarafından değil arkadaşlar, arka tarafından şöyle göstermek istiyorum. Evet, arka sırası burası arkadaşlar. Şu arkadan şöyle göstereyim. Yarım kenarda bir modelimiz var. Bir tane tüm modelimiz var. Bir de şimdi buranın yarısına geldik arkadaşlar. Yani 2 tane modeli önden kesmiş olacağız. Arkadan bir kestik. Önden 2 modeli keseceğiz. Neden? Önde daha bir oyuntu olsun diye arkadaşlar. Arka çünkü düz çıkıyor. Önde göğüs kısmı olduğu için önde biraz daha çıkıntılı bir kesim elde edeceğiz. Şimdi dediğim gibi bir yarım burada var. Bir yarımı burada bıraktık. Bir de burada tümü bıraktık arkadaşlar. Şimdi burayı sıkı iğne olaraktan gidip geleceğiz. Şöyle düz sık iğnelerimizi burada kol kesiminde
yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Evet, sık iğneyi yaparken arkadaşlar buradaki boşluğu direkt öbür trabzanın tepesine batarak sık iğne ile devam edeceğiz. Ön tarafta da aynısını yaptık. Trabzanlarımızın tepesine bu şekilde batarak sık iğnemizi yaptık. Hemen bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Gene aynı şekilde trabzanlarımızın tepesine battığımız gibi tüm sık iğnelerimizin içerisine tekrardan sık iğnelerimizi bu şekilde devam ediyoruz. Nereye kadar devam ediyoruz arkadaşlar? Ta ki yarımı yapacağız. Bir tüm modeli yapacağız. Buradaki trabzana kadar sık iğnelerimizi yapacağız. Evet, ben oraya kadar sık iğnemi yapıp geliyorum. Evet, tekrardan göstereyim arkadaşlar. Bir yarım burada, bir tüm, bir de buranın yarısına kadar, yani buradaki trabzanımıza kadar kol kesimini yaptık. Gördüğünüz gibi 2 sıra sık iğne ile geldik düzgün dursun diye. Şimdi şöyle bir zincir şuradaki trabzanımızın beline şöyle 2 kere doluyorum ve tekrardan 1 2 üçlükte trabzanımı çektim. Tekrardan 2 doladım. Aynı trabzanımızın beline bu şekilde dolayıp 1 2 üçlükte trabzanımı yaptım. Tekrardan 2 kere doladım. Bu şekilde trabzanımızın belinden 1 2 üçlükte çektim. Yani buradaki trabzanımızı devam ettiriyoruz. Şimdi tekrardan trabzan bittikten sonra milbaşı doladım. Şurada bir yuvamız vardı. Bir zincir yani arkadaşlar. Oranın içerisine bir kere doluyorum milbaşı. Üçlükte çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine 5 adet trabzanımızı yapıyoruz. 3 4 ve 5 adet trabzanımızı yaptık. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Şuradaki zincir çekmiştik. 3 zincir çekmiştik. Oranın içerisine sık iğne ile giriş yapıyorum. Hemen 2 zincir çekiyorum. Milbaşı doluyorum. Şurada arkadaşlar bir boşluğumuz var. Hemen trabzanların sonundaki yerde bir boşluğumuz var. Oranın içerisine 5 adet trabzanımızı yapıyoruz. Milbaşı dolayıp üçlükte çekiyoruz. Modelin yapımı zaten arkadaşlar daha önceden gösterdiğim için yorum kısmının en başına sabitliyorum. Bu şekilde modeli yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben videom çok uzun olsun istemiyorum. O yüzden şu son yarım model kalana kadar modelimi yapıp geliyorum. Sizler de yapın. Ön kısmının kesimine başlayacağız. Evet, ben son yarım modelim kalana kadar modelimi yaptım, geldim. Şimdi 2 zincir çektim. Buradaki boşluğumuza sık iğne ile battım. Hemen 2 zincir daha çekiyorum.
Burada mil başı alıp şu boşluğa 5 adet normalde trabzan yapmam gerekiyor arkadaşlar. Onu yapmayacağız şimdi. Hani buradan kesmiş olacağız. Hani kesmeye başlamış olacağız. Buradaki 5 trabzanımızı yapmıyoruz. Hemen buradaki trabzanla devam edeceğiz. Şu ön tarafın düzenini bozmamak için trabzanlarımızı devam edeceğiz. Hemen şöyle 2 kere doluyoruz. Buradaki 5 trabzanı yapmıyorum boşluğumuza. Hemen trabzanımızın belinden dolayıp 1, 2, üçlükte çektim. 2 kere doluyorum. Trabzanımızın belinden 1, 2, 3 kere çektim. 2 kere doluyorum. Trabzanımızın belinden 1, 2, 3'lükte çekiyorum. 2 kere dolayıp trabzanımızın belinden 1, 2, 3'lükte çekiyorum. Hemen 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Arkasını çevirdik modelimizin. Pardon arkadaşlar, 4 zincir çekmiyoruz. Hemen bir zincir çekip arkasını çeviriyorum ve sık iğnemizi yapıyoruz. Buradaki gördüğünüz gibi 5 trabzanımızı yapmadık. Şimdi sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar modelimize devam edeceğiz. Buraya şimdi 4 sık iğnemizi yaptık trabzanlarımızın üzerine. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum ve ilk trabzanımızın şuradan belinden dolayıp sık iğnemizi yaptık. Hemen ikinci trabzanımıza sık iğnemizi yaptık. Üçüncü trabzanımıza, dördüncü trabzanımıza sık iğnemizi bu şekilde yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum burada. Şu ortadaki trabzan arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu ortadaki trabzanlarımıza tepelerine 3 adet sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz. Yani ortadaki trabzanların tepesine bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Bir adet zincir çekiyorum. Şimdi ilk trabzanımızı atlıyoruz. İkinci trabzanımızın belinden girip sık iğnemizi yapıyoruz. Üçüncü trabzanım ve dördüncü trabzanımın belinden sık iğnemizi yaptık. Hemen araya bir iki zincir çekiyorum. Burada karşıdaki trabzanımızın ilk olandan belinden dolayıp sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz. 2, 3, 4. Son sık trabzanımızı bırakıyoruz arkadaşlar. Hemen bir adet zincir çekiyorum burada. Bu ortadaki ilerleyen trabzanımızın 3 trabzanımızın tepesine sık iğne ile devam ediyoruz. 3 sık iğnemizi trabzanımızın tepesine yaptık. Hemen bir zincir çekiyorum. Bir tanesi ilk olanı atlayıp ikincisinin belinden dolayıp sık iğnemizi yapıyoruz. İkinci, üçüncü ve dördüncü. Evet, 2 adet zincir çekip karşıya geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki sık iğneye gelene kadar aynı işlemi yapıp geliyorum. Sizler de yapıp gelin. Evet, kol kesimine kadar geldim. Buradaki sık iğnelere kadar geldim. Şimdi hemen 1, 2, 3
zincir çektim. Geriye döndüm. Hemen 2 mil başı alıyorum. Buradaki trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3'lükte çektim. Hemen 2 doladım. 1 2 3'lükte çektim. Mil başı doluyorum. Şuradaki boşluğumuza 5 adet trabzanımızı yapıyorum. Birinci trabzanım, ikinci trabzanım, üçüncü trabzanım, dördüncü trabzanım ve beşinci trabzanımızı yaptık. Burada yarım modelimiz devam edecek arkadaşlar. Kol kesiminde bu şekilde yaptık. Evet, şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluğumuza sık iğne ile giriş yapıyorum. Tekrardan 2 zincir çekiyorum. Mil başı doluyorum. Şuradaki boşluğumuza, hemen trabzanımızın yanındaki boşluğumuza 5 adet trabzanımızı yapıyoruz. Evet, bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Ta ki buradaki boşluğa gelene kadar, trabzanımıza gelene kadar örüp geleyim kamera arkasından. Sizler de örün gelin, ön kesimine devam edelim. Evet, trabzana kadar geldim ben. Şimdi buradaki 5 tane trabzanımı yapmayacağım arkadaşlar. Hemen 1 2 zincir çektim. Buradaki boşluğumuza girdim. 1 2 zincir çektim. Şu kenar trabzanımızı bu şekilde tekrardan trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Kenar trabzanımızı burada da devam ettirdik. Gördüğünüz gibi burada 5 tane trabzan yapmadık. Direkt trabzanımızı yaptık. 2 zincir çekip burada da bir modelimizi kaybetmiş olduk. Hemen bir zincir çektim. Geriye döndüm ve sık iğne ile devam ediyoruz. Tüm trabzanlarımızın üzerine sık iğnemizi yapıyoruz. 4 sık iğnemi yaptım. Hemen 2 zincir çektim araya ve diğer sık iğnemizin üzerine tekrardan sık iğnemizi yapıyoruz. Burada trabzanımızı yapacağız arkadaşlar. 3 trabzanımın tepesine tekrardan sık iğnelerimizi yaptık 3 tane. Şimdi burada trabzanlarımızın belinden dolayıp sık iğnemizi yapacağız. İlk trabzanımıza yapmıyoruz. İkinci trabzanımın belinden dolayıp sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şöyle 3. 4. trabzanımın belinden doladım. Hemen araya 1 2 zincir çektim. İlk trabzanımızın belinden tekrardan dolayıp sık iğnemizi yapıyorum. Evet, bu sırayı yapıp geliyorum artık arkadaşlar. Kol artık ayrıldığı için bu şekilde modelimi yapıp tekrardan ön tarafa geleceğiz. İkinci modelimizi kesmeye başlayacağız. Hemen 2 tane zincir çekiyorum. Karşıdaki trabzanımızın belinden dolayıp tekrardan 1 2
3, 4 trabzanımın belinden dolayıp trabzanlarımıza sık iğnemizi yaptık. Bir adet zincir çekiyorum. Şu ortadaki trabzanımızın tepesine battım. 1, 2 ve 3 trabzanımızın tepesine battım. Bir adet zincir çekip ilk trabzanımı bırakıp ikinci trabzanımın belinden dolayıp sık iğnelerimizi yapıyoruz. Hemen ikili zincir çektim. Diğer trabzanımın belinden doladım. Evet, sıramızı dolanıp geleyim. Tekrar ön tarafa gelince kesme işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Tekrar baş tarafa geldim. Döndüm geldim arkadaşlar. Şimdi buradaki 5 tane şöyle göstereyim. 5 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 2 tane dolayıp buradaki 3 trabzanımı da şöyle ön bellerinden dolayıp yapıyorum. 1, 2, üçlükte çektim. 2 doladım. 1, 2, üçlükte çektim. Hemen 2 doluyorum. Üçüncü trabzanımın belinden de bu şekilde doluyoruz. Ve 2 milbaşı doluyorum. Tekrardan şu aradaki yere batmıyoruz. Direkt kenar trabzanımızı bellerinden dolayıp bu sırayı bitiriyoruz. Hemen 1, 2, 3 ve 4. trabzanımızı bellerinden dolayarak başa kadar geldik. Evet. Şu arayı kaybetmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Bütün yapmış olduğumuz trabzanlarımızın tepelerine sık iğnelerimizle yapıyoruz. 3, 4, 3 de burada vardı. 7 tane sık iğnemizi burada yaptık. Hemen bir adet zincir çekiyorum ve bir tane trabzanımı bırakıyorum. Diğer trabzanımın belinden dolayıp sık iğnemizi yapıyoruz. 3. sık iğnem, 4. sık iğnemiz. 1, 2 zincir çekiyorum. Hemen karşıdaki trabzanımızın belinden dolayıp sık iğnemizi yapıyoruz. 2. 3. ve de 4. sık iğnemizi yaptık. Son bir trabzanımızı bıraktık. Hemen bir zincir çekiyoruz ve şu ortadaki 3 adet trabzanımın tepesine tekrardan sık iğnelerimizi yapıyoruz. Hemen bir adet zincir çekiyorum. Şimdi de buradaki 5 trabzanımızın ilkini atlayıp ikincisinden başlıyoruz ve bu şekilde bu sıramızı da sıra sonuna kadar yapıp geliyoruz arkadaşlar. Ben tekrar ön tarafa kadar geleyim. Sizler de gelin. Buradaki kesme işlemini tekrardan birlikte yapalım. Tekrar yaka kısmına geldim arkadaşlar.
son trabzanlarımın olduğu yere kadar hemen hemen geldim. 2 zincir çekip ortaya bağladım. Tekrar 2 zincir çektim. Milbaşı aldım. Şuradaki yuvamıza 5 adet trabzanımızı yapıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve de beşinci trabzanımı aynı yuvanın içerisine yaptım. Şimdi 2 tane doluyorum tığımın üzerine. Buradaki 3 tane trabzanımı bırakıp kenar trabzanımıza başlıyoruz. Hemen birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımızı yaptım. Üçüncü trabzanımızı yaptım ve dördüncü trabzanımızı yaptım. Yani burada şuradaki trabzanımızı yok etmiş olduk. Evet. Hemen bir zincir çekip geriye dönüyorum. Aynı şekilde trabzanlarımın üzerine sık iğne yapıyoruz. 2 3 sık iğnemi yaptım. Hemen bir zincir çekiyorum. Birinci trabzanımızı değil, ikinci trabzanımızın belinden alıp tekrar trabzanımızı yapıyoruz. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Dördüncü trabzanımızı yaptık. Hemen 2 zincir çektim. Karşıdaki ilk trabzanımın belinden şöyle dolayıp sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, bu sırayı da dolanıp geliyorum. Tekrardan ön tarafa kesme yerine kadar yapıp geleyim arkadaşlar, kamera arkasından. Sizler de yapıp gelin. Dolandım geldim sevgili hanımlar. Şöyle göstereyim. Şimdi 2 zincirimi çekip bağladım. Tekrar 2 zincir çektim. Burada 5 tane trabzanımızı yapmıştık bir önceki sıramızda. Şimdi 2 tane milbaşı doluyorum. Bu 5 trabzanımızı yapmayacağız. Hemen bu ön taraftaki trabzanlarımızla devam ediyoruz. 2 üçlükte çektim. 2 milbaşı doladım. Şöyle belinden aldım trabzanımızın. 1 2 üçlükte çektim. 2 milbaşı doluyoruz. Hemen 1 2 üçlükte çektim. 2 milbaşı dolayıp son trabzanımızı da üçlükte bu şekilde çektik. Gördüğünüz gibi buradaki modelin birini tamamen kaybettik. Şimdi tekrardan bir zincir çektim. Geriye dönüp sık iğneli sıramızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle duruşunu da göstereyim size. Evet. Sık iğnelerle trabzanlarımızın içlerine bataraktan, bu şekilde tepelerine bataraktan sık iğnelerimizi yaptık. Şurada hemen 2 adet zincir çekiyorum. İlk trabzanımın belinden dolayıp bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. İkinci trabzanımın belinden doladım. Üçüncü trabzanımın belinden doladım. Dördüncü trabzanımızın belinden doladım. Hemen bir zincir çekiyorum. Şu ortadaki trabzan, şöyle göstereyim. Trabzanın tepesine sık iğnemizi yapıyoruz. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü sık iğnemi trabzan tepesine yaptım.
bir adet zincir çekiyorum. Bir tane trabzanımı atlayıp ikinci trabzanımın belinden sık iğneyi yaptık. İkinci trabzanımın belinden doladım. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü trabzanımızın belinden dolayıp sık iğnemizi yaptık. Dördüncü trabzanımın belinden doladım. Sık iğnemizi yaptık. Hemen 1-2 adet zincir çekiyorum araya ve diğer trabzanımızın belinden doladık. Yani arkadaşlar bu şekilde devam edeceğim örmeye. Tekrardan ön kısma geldiğimizde, kesme yerine geldiğimizde tekrardan göstereyim. Evet, kesme yerine kadar geldim ön tarafın. Şimdi son burada direklerimizi yaptık. 5 tane trabzanımı da yaptım. 2 tane zincir çektim. Buradaki ikilik boşluğumuza sık iğne ile giriş yaptım. 2 zincir çektim. 2 tane milbaşı dolayıp kenar trabzanımızı burada yapıyoruz. İkilikte çekip 1 2 üçlükte topluyoruz. 2 milbaşı doladım. 2 üçlükte topluyoruz. 2 milbaşı dolayıp 1 2 üçlükte topladık. Şimdi bir zincir çektim. Geriye dönüyoruz. Trabzanlarımın tepesine sık iğnelerimizi yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada 2 tane zincir çekmeyeceğim arkadaşlar. Direkt buradaki trabzanımıza, ilk trabzanıma belinden dolayıp sık iğne ile devam ediyorum. Birinci trabzanım, ikinci trabzanıma sık iğne yaptım. Üçüncü trabzanıma sık iğne yaptım ve dördüncü trabzanıma sık iğne yaptım. Bir adet zincir çektim. Ortadaki trabzanların tepesine 3 adet sık iğnemizi yaptım. Bir zincir çekip ilk trabzanımı atlayıp ikinci trabzanımın belinden bu şekilde doluyorum. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Evet, araya 2 zincir çekiyorum hemen. Diğer trabzanımın ilk belinden dolayıp sık iğnemize başlıyorum. 3 ve dördüncü trabzanım. Bir adet zincir çekip hemen ortadaki trabzanlarımın tepesine tekrardan 3 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum hemen. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidip geleceğim. Tekrar kesme yerine geleceğim arkadaşlar. Buradaki trabzanların olduğu yere kadar örelim, gelelim. Tekrardan başa kadar dolandım, geldim. Şimdi trabzanımızı yaptık burada. Gördüğünüz gibi oyulmaya başladı. Birinci buradaki yarım olanını bitirdik. İkincinin yarısına da geldik arkadaşlar. Evet, şimdi buradaki üçlü trabzanımızı yaptık. Hemen milbaşı alıyorum. Buradaki yuvaya 5 adet trabzanımızı yapıyorum. Üçüncü, dördüncü,
ve 5. trabzanımızı aynı yere yapıyoruz. Evet. Şimdi burada 2 adet zincir çekiyorum. Şöyle tuttuğunuz zaman arkadaşlar, pardon, 2 adet zincir çekmiyorum burada arkadaşlar. 2 milbaşı alıyorum. Hemen kenar trabzanlarımıza tekrardan 2 dolayıp üçlükte trabzanlar yapıyoruz. 4 adet trabzanımıza tekrardan trabzan yapalım. Üç, 2 doluyorum ve 4. trabzanımızı da yaptık. Şimdi 1 adet zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Yapmış olduğum trabzanların tepesine sık iğne yapıyoruz. 3. 4. sık iğnemizi yaptık. Şimdi zincir çekmeden baştaki trabzanımızın beline doluyoruz. 1. 2. 3. ve 4. sık iğnemizi trabzanlarımızın bellerine dolayarak yaptık. Hemen 1 adet zincir çektim burada. Şu ortadaki 3 adet trabzanımıza tepelerine 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Yani şu ortanın tepelerine arkadaşlar 3 tane sık iğnemizi yaptık. Burada 1 adet zincir çekiyorum. İlk trabzanımızı atlayıp 2. trabzanımızın belinden dolayıp sık iğnemizi yapmaya başlıyoruz. 2. sık iğnem, 3. sık iğnem ve 4. sık iğnemi de yaptım. Hemen 2 zincir çekiyorum. Karşıdaki trabzanımızın beline dolayıp sık iğnemizi yapıyoruz. 2. sık iğnemi yaptım. 3. sık iğnemizi ve de 4. sık iğnemizi yapıyoruz. 5.'yi bırakıyoruz arkadaşlar. Hemen 1 adet zincir çekip ortadaki 3 trabzanımızın tepesine tekrardan sık iğnelerimizi yapıyoruz bu şekilde. 1 adet zincir çekip ilk trabzanımı atlayıp 2. trabzanımın belinden dolayıp sık iğnelerimizi yapıyoruz. 3 ve 4. sık iğnemi de yaptım. 2 zincir çekip karşıdaki ilk trabzanın belinden doladım. Yani arkadaşlar şu ortada giden trabzanımızın şöyle ilk buradaki trabzanları beline girmiyoruz. Öbür trabzanların bellerine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, bu şekilde ben dönüp geleyim arkadaşlar, yapayım. Tekrardan ön tarafına geldiğimizde, kesme tarafına geldiğimizde görüşelim. Evet, ben buradaki modelimi de ördüm tekrardan. Şimdi 2 milbaşı alıyorum. Hiç zincir falan çekmeden kenardaki trabzanlarıma tekrardan üçlükte 2 dolayıp üçlükte çektiğimiz trabzanlardan yapıyorum. 2. 3. ve de 4. trabzanıma da
yaptım. Hemen bir zincir çekiyorum. Artık arkadaşlar önde eksiltme, yanda, kolda eksiltme yapmayacağız. Bu şekilde omuza kadar öreceğiz. Şöyle bir tüm modeli kaybetmiş olduk. Bir de yarım modeli kaybettik arkadaşlar. Yani 1,5 modelimizi şöyle önde gördüğünüz gibi kesmiş olduk. Şöyle bir kavisimizi oluşturduk. Kavisimiz yeterli bence. Çok da kısa olduğunda çirkin bir görüntü olur önde. O yüzden bu şekilde yeterli olacaktır. Hemen sık iğnelerle devam ediyoruz. 4 sık iğnemi yaptım ve şimdi 5 trabzanımızın ilki beline girip sık iğnemizi beline dolayarak yapıyorum. 4 tane beline dolayarak yaptık. Hemen bir zincir çektim. Şu ortadaki 3 trabzanımızın tepesine tekrardan 3 adet sık iğnemizi yaptım. 1 adet zincir çektim. Birinci trabzanımı bırakıyorum. İkinci trabzanımın bu şekilde belinden dolayarak sık iğnemizi yapacağız. Evet, bu şekilde ben yapacağım arkadaşlar. Biraz da düz bir şekilde birkaç sıra öreyim. O şekilde de görün istiyorum. Şöyle duruşuna bakın istiyorum. Daha sonra sağ tarafının ilk başlangıç kısmını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu şekilde düz, hiç kesmeden örüp geliyorum. Evet, yaka oyuntusunu bu şekilde yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir motif tüm gitti. Bir yarım motif de buradan gitti. 1,5 motifini bu şekilde oymuş olduk. Kol kısmından da bir tüm, iki yarım, yani 2 tane tümü de bu şekilde kol kısmında da kesmiş olduk arkadaşlar. Omuz kısmına kadar bu şekilde örüp tamamlayacağız. Yeleğimizin yaka ve omuz kısmını da bu şekilde bitirmiş olacağız. Evet, şimdi bu sol tarafta arkadaşlar, yeleğimizin sol tarafı. Şimdi sağ tarafını kesmeye başlayacağız. Evet, burası da bizim yeleğimizin sağ kısmı. Şimdi az önce buradan başlamıştık kol kesmeye, fakat şimdi buradan başlayacağız kol kesmeye. O yüzden şöyle hemen buradan başlayacağız. Şu arka tarafından ön kesmeye başlayacağız arkadaşlar. Yeleğimizin arkadan gelirken son kenardaki yapmış olduğumuz 5 tane buradaki trabzanımızı keseceğiz şimdi. Hemen araya 2 zincir çekiyorum. Buradaki 5 taneyi işlemeyeceğiz. Yani şöyle yapayım arkadaşlar. Sık iğnesini yapmayacağım. Direkt trabzandan sık iğnesini yapmaya devam edeceğiz. Şöyle 1 2 3 tane sık iğneyi trabzanda yapmış olduk. 1 2 3 4 bu şekilde ilk motifimizi arkadan kesmiş olduk. Hemen ön tarafa döndürdük 3 zincir çekip 1 2 3'lükte trabzanımızı 1 2 3'lükte trabzanımızı yaptık.
Evet, şimdi buradaki trabzanımızı yapmadık. Hemen 2 zincir çekiyorum. Buradaki 2 zincirin ortasına sıkıştırdık. Hemen 2 zincir çektim. Milbaşı doladım. Üçlü trabzanımızın dibindeki boşluğumuza 5 adet trabzanımızı yapmaya başladık. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanım, dördüncü trabzanım ve beşinci trabzanımı yaptım. 2 tane milbaşı doladım. Şu ortadaki üçlü trabzanların beline dolayarak tekrardan üçlükte trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 dolayıp belinden 1 2 3 tane beline doluyoruz. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Hemen milbaşı alıyorum. Bir tane dibindeki yuvaya 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. İkinci trabzanım, üçüncü, dördüncü ve de beşinci trabzanımızı da yaptık. Hemen 2 zincir çekip şu 2 zincirin ortasına sık iğne yaptık. 2 zincir çektik. Hemen buradaki yuvamıza 5 trabzan yapıyoruz. Evet, sondan şöyle arkadaşlar, bir yarım, bir tüm, bir yarım, yani buradaki trabzana kadar örelim, gelelim. Evet, bir kenarda yarım, bir tüm, bir de yarım kaldı arkadaşlar. Yarımın bu şekilde 3 tane trabzanın orta direğini yaptık. Şimdi buradan artık kolumuzu da keseceğiz. O yüzden sıra sonuna kadar bu şekilde tüm trabzanların tepesine sık iğne yaparak ilerliyoruz. Şu ara boşluklar da bu şekilde kapanıyor arkadaşlar. Bütün sık iğnelerin, trabzanların tepesine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, ben yapayım geleyim arkadaşlar. Tekrar dönüp model bıraktığımız yere kadar sık iğnelerimizi yapalım. Yani buradaki trabzana kadar sık iğnemizi yapıp gelelim. Kol kesimini burada bitirdim artık. Şimdi şu ortadaki üçlü çubuğumuzun sık iğnesini yapmaya başlıyorum. 1 2 3 trabzanın tepesine bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlk trabzanım değil, ikinci trabzanımızın belinden dolayıp sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, şimdi 2 zincir çekiyorum araya. Diğer trabzanımızın en baştaki trabzandan başlayıp beline doluyorum. Sık iğne yapıyorum. Son bir tane trabzan kalana kadar 4 trabzanıma aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 olmuş. Hemen bir adet zincir çekiyorum.
ortadaki trabzanımıza tepelerine birer tane sık iğne yaptım. Yani 3 adet sık iğnemizi yaptık. 1 adet zincir çektim. İlk trabzanımı bırakıp ikinci trabzanımın beline doladım ve sık iğnemi yapıyorum. Evet, bu şekilde sağ tarafının kesimine de başlamış olduk. Evet. Ben kamera arkasından öreyim arkadaşlar. Videomuz çok uzun oldu zaten. Ta ki buradaki şu trabzanımız kalacak arkadaşlar. Buraya kadar örüp gelelim. Evet, son modelimizin bu şekilde 5 tane trabzanımızın üzerine de bellerini dolayarak sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada arkadaşlar buraya 2 zincir çekmemiz gerekirken çekmeyeceğiz. Direkt buradaki trabzanlarımızın tepelerine 4 tane trabzanımızı yapacağız. Evet. 1, 2, 3 zincir çekip geriye dönüyorum. Hemen 2 kere doluyorum. Trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. 2, 3'lükte çekiyorum. Hemen 1, 2, 3'lükte çekiyorum. Hemen 1, 2, 3'lükte çekiyorum. Trabzanlarımı yaptım. Şimdi milbaşı doluyorum. Direkt şu 3 ortadaki trabzanın kenarındaki yuvamıza 5 adet trabzanımızı yapıyoruz. Bir dolayıp üçlükte çekiyoruz. Burada da arkadaşlar şu aradaki zinciri kaybetmiş olduk. Bu sırada da bu şekilde şöyle göstereyim. Gidip geleceğiz. Buradaki 5 trabzanı kaybedeceğiz arkadaşlar. Gidip geleceğiz tekrar. Buradaki üçlü trabzanımızı kaybedeceğiz. Gidip geleceğiz arkadaşlar. Buradaki 5 trabzan çekmiştik. Onu kaybedeceğiz. Yani 1,5 modelimizi de burada kaybetmiş olacağız. Hani gidip gelip bu şekilde bu tarafı da bitireceğiz. Videomuz çok uzun oldu arkadaşlar. Zaten sol tarafını anlatırken de yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu geriye sarıp dediğim gibi başlangıç kısmını yaptım sizlere. Devamını da yaparsınız. Kol tarafı zaten bitti artık. Bu şekilde kol kesimini bitirdik. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi size yeleğimizin sayılarını da vermek istiyorum. Yeleğimizin bu arka kısmı. Arka kısmını hesaplayın arkadaşlar. Bu şekilde 15 motif olacak şekilde şöyle saydığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 motif tüm. Birer tane de kenarda motifimiz var. Tabi bu beden ölçünüze göre değişir. Bu 40-42 beden arası ölçüler için geçerli. 44-46 beden için bir tane daha veya 2 tane motif daha eklersiniz bu şekilde. Motiften kastım şöyle bana göre bir motif. Şöyle bana göre bir motif arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tüm motifim var. 2 de şu kenarlarda yarım motiflerim var. Bu şekilde arka kısmı sayılar arkadaşlar. Bir de arkadaşlar elim böyle. Boyu da kol kısmına kadar şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye saydığımızda şu zincirleri sayacağız.
saydığımızda 48 tane olana kadar koltuk kesmiyoruz. 48 tane olduktan sonra koltuğumuzu kesiyoruz. Tabii ki bu ölçü sizin beden ölçünüze, boy ölçünüze göre de değişir. Kendinize ölçü de yapabilirsiniz. Ben sadece kendi yapmış olduğum yeleğin tam ölçüsünü vermek istiyorum sizlere. Evet, dediğim gibi şöyle arkadaşlar, saydığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sayıp 48 tane olana kadar örün. Daha sonra arkadaşlar koltuktan sonraki sayımızda bu şekilde koltuktan kestikten sonraki şöyle sayımızda 1, 2, 3, 4 diye saydığımızda tam 22 tane olana kadar omuza kadar 22 motif örülüyor arkadaşlar. Bu şekilde ölçüyü de vermek istedim sizlere. Başta da söylediğim gibi omuz kısmını da 3'e böldük. Yanları bıraktık. Ortadan bir motif eksilttik. Bu şekilde omuz oyuntusu da yaptık. Ön tarafta da aynı sayılarda yaparsanız yeleğimizi tamamlamış olacağız. Evet sevgili takipçilerim. Yaka ve kol kısım kesme işlemini de bu videomda yapmış oldum. İnşallah sizlere bir faydam olmuştur. İnşallah siz de severek kolay bir şekilde örersiniz. Sonra böyle soru sormak istiyorsanız da yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince onları cevaplamaya çalışırım. Bugünlük de videomuz bu olsun istedim. Yeleğimiz bitmek üzere. Bir kısa video veya short video olarak da yeleğimizin tüm bittikten sonra dikip o şekilde videosunu çekip atarım sizlere arkadaşlar. Onu da yorum kısmına muhtemelen sabitlerim veya açıklama bölümüne sabitlerim. Oradan da yeleğimizin tam bitmiş halini sizler de görürsünüz. Evet, çok güzel çeyizlik, normal günlük kullanabileceğiniz harika bir yelek modelimiz oldu. Dediğim gibi modeli ben bayıldım. Çok beğendim. Çok beğenerek de yaptım. İnşallah sizler de severek, beğenerek yaparsınız. Bugünlük de modelimiz bu oldu. İlk kez bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan, yeni modellerden sizlerin de haberi olacaktır. Destek olan, videolarımı beğenip yorum yapan, kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Sizlerin sayesinde biz de emeklerimizin karşılığını inşallah alacağız arkadaşlar. Evet, yeleğimizin tam detaylı yapılışı da ilk yorum kısmına sabitleyeceğim. Daha önce çekmiş olduğum videoyu yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan da bulabilirsiniz arkadaşlar tam net bir şekilde yapım şeklini. Evet, yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.